Bu akşam kamp yapacağımız için malzemelerimizi toparlıyoruz motora binmeden önce. Neler var çok kısa sayayım. Çok temel malzemelerimizi aldık. Çadırımız dışı, yağmurlu, çadır polleri, çadırı çakmak için kazıklarımız, 2 adet uyku tohumumuz var. Bunlar Kokun 300. Bütün yol boyunca bunları kullanmıştık ve uzun bir süredir açmadık. Nasıl kokacak hiçbir fikrimiz yok gerçekten. Kötü. Korkunç olacağı kesin de buraya gelmiyor şu an kokusu. 2 tane sandalye alıyoruz. Taşıyalım dedik. Masamızı alıyoruz. Bir tane, hatta 2 tane şu askeri matlardan var. Bunları çadırın en altına seriyoruz. Soğuğu ve ıslaklık hissini biraz olsun azaltıyorlar. Burada kamp ocağımız var. Bunu videonun ilerleyen kısımlarına göstereceğiz. Sürprizli. En sevdiği biraz farklı bir ocak. Yolda kullandığımız ocak değil. Bir tane termosumuz var. Öldü artık. 2 şişme matımız. 2 bardağımız var. Biraz böyle konformist bir kamp olacağı için böyle büyük malzemeler taşıyoruz. Onun dışında burada çaylarımızın olduğu bir poşetimiz var. Drone'umuzu aldık. 2 tane çakımız var. Burada bütün işte drone'un şarj malzemeleri, pilleri vesaire, yedek parçaları, kanatlarının siperlikleri duruyor. Bunun içinde de GoPro'nun bir takım malzemeleri var. Bunlar da sosis çantalarımız olacak. Bunların içine yerleştireceğiz. Böyle ağzını büküyorsunuz, su geçirmiyor. Bayağı memnunuz. Bunlarla yola devam edeceğiz. Bir de testere almışız. Bunda da herhalde kuru dalları keseceğiz, bilmiyorum. Ateş yakmaya çalışacağız. Toparlanalım bakalım. Bu değil motosiklet içliği. Şimdi pantolona takacağız. Çok iyiymiş. Babaanne dolu. Hazır. Ve en büyük yol hazırlığı saç örümü. Vallahi nefis bir gün. Birazcık serin ama motorun elci kısıtmaları var. O yüzden yazlık eldivenle biniyorum. Güzel ya, yani nasıl kötü diyeyim ki buna.
Burası mıydı acaba Sardalı'nın girişi? Evet, bayağı kayıyor. Senin lastiklerin yine iyi. Çünkü yer bayağı kayıyor. Oha. Sağdan bir yere gidiyor. Sağa giriyorum çokça. Tamam. Allah. Çok fena kaydım. Yani bir haritaya bakmam lazım. Bir yere gidiyor ama nereye gidiyor? Durup bakıyorum. Alo. Bu yol o dediğim koya iniyor ama bu yolun gerisi kötü, ben biliyorum. Bir tane daha koy var burada. Aa, bir dakika, biz yanlış yerdeyiz Caniko. Sardalı daha önce. Gel dönelim. Evet, bir sonrakinden ev var diye bir tane ışıklı, oradan girecek. Evet, eminim. Şu burnunu yukarı vereceksin ve git gel yapacaksın. Ben de öyle yapacağım. Evet, çok terledik. Biraz lastikler tutmuyordu. Zar zor paytak paytak geldik. Burayı bulduk. Manzaramız süper. Normalde buranın aşağısında kamp yapıyorduk. En az 2 sene önce tabii. Ama oraya inemedik. Daha doğrusu denemek istemedik. Gözümüz yemedi. O yüzden biraz yukarısına park ettik. Sabah belki yürüyerek ineriz. Evet. Şimdi alanımızı belirlemek için çişimizi yapacağız. Evet, sandalyemizi açtık. Bu aslında çocuk sandalyesi. Decathlon'un. Ama
Biz de çocuk gibiyiz, o yüzden kullanabiliriz diye düşündük. 70 kiloluk çocuk. Yani bayağıdır kullanıyoruz, bir şey olmadı, gayet sağlam. Kamp için önemli olan ekmeğimiz burada. Bir de odun çaldık. Aslında izin aldık ama çaldık gibi oldu biraz. Ateş yakacağız. Şu an göremiyorsunuz tabii ama çadırımızı kurduk. İğrenç kokuyor resmen, yani iğrenç derken küf kokuyor. Birazcık, yani çok önceden küflenmişti. Bu ilk kullandığımız çadır. Galiba 150 gece kadar falan kullanmıştık. 150 miydi? 200'e yakın da 180 falan da olabilir, tam hatırlamıyorum. Bu ilk çadırımızda turuncu olan, bayağıdır kullanmıyorduk ve hiç açıp havalandırmamıştık. Marifetmiş gibi söylüyorum bunu. Fatih içine baktı, bizden başka bir canlı yok şimdilik. Küf canlı sayılmıyor mu dedim. Cevap vermedi mühendis. Bilemiyoruz. Şu mühendis. Bakın ışık saçıyor dünyaya. Yer biraz ıslak olduğu için altımıza yine bu sünger matları seriyoruz, salla. Üzerine de şişme mat sereceğiz ki üşümeyelim. Bu şişme matımız 13 nefeste şişiyor. Bakalım, bu da çok kötü kokuyor. Gözüküyor muyuz? Evet. Biraz karanlığa kaldığımız için zor oldu ama odun topluyoruz. Çünkü ayıptır söylemesi, sucuk almıştık. Ateş yakacağız ve yemek yapacağız. Evet. Ocağımız da var ama ateş yakmak istiyoruz. Çünkü çok uygun bir yerdeyiz. Bu kadar. Evet, biliyorsunuz yağmurdan sonra kamp yaptık. O yüzden biraz ıslak her şey. Odunlar falan. O yüzden bunu en güzel yapmanın yolu pamuk ve vazelin. Vazelin bir petrol türevi olduğu için çok güzel alev alıyor. Pamuk da güzel yanıyor. Bunları böyle aşağı koyuyoruz. Küçük parçalar halinde. Sonra üzerine en ince dalları koyacağız. Onlar kuruyacak, onlar büyükleri kurutacak. Böyle sırayla yaka yaka ateşimizi yakacağız. 3 tanesi şimdilik yeterli olur. Şu küçükleri alalım. Bayağı ıslaklar. Bu çalı çırpı olanlar yalancı ateşe sebep oluyor ama en azından biraz olsun coşturuyor ateşi. Sonrasında da tutuşmayı sağlamış oluyor. Onun üzerine de bir büyük boy olan dalları koyunca bayağı kıvamlı oluyor, şimdi göreceğiz. Çakmak. Gördünüz. Bunu beslemek lazım sürekli. His kokmayalı bayağı olmuştu. Kirpiklerini de yakmadın bu sefer. Evet, çok kontrollü yaktım ateşi. Çok komik bir şekilde genelde Fatih bu alev iyice tutuşsun diye alta yatıp üflüyor. Ve bir şekilde her seferinde kirpiklerini kaptırıyor. Tutturunca oluyor kirpikleri. Bu arada çakalların sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama başladılar ulumaya. Benimki biraz köpürmüş.
Ne yapıyorsun? Sucuğumu takmak için aparat, şiş. Önce temizliyoruz. Sonra da biraz daha sivrileştireceğiz. Keşke baştan sivrileştirsem. O zaman temizlenmiş de olur. Aslında öyle de yapıyorum zaten. Çünkü böyle yaparken sivrileşiyor da. Ne alemdesin? Neredeyse bitiyor. Fena değil. Seninki daha güzel oldu, göster. Bakayım. Oo. Orası iyi olmuş. Sucuğun zarını ayırmak için böyle birazcık elimde şu hareketi yapıyorum. Öyle olunca ısınıyor ve ayrılıyor. Ama yani bu seferki bayağı zor. Çalışayım diye bunu da bana verdi. Marshmallow gibi taktın onu. Biraz pişsin, sonra ikiye yarıp öyle de takacağız. Ama ateşimiz gitti. Yok yok, gelir o. Geri gel. Bu Fatih'in en sevdiği oyuncağı. Aslında Tura da bu ocakla çıkmak istemişti ama ben birazcık engel olmuştum. Bayağı engel olmuştum. Çünkü birazcık yavaş çalışıyor. Ve gerçekten çok soğuk havalarda bununla uğraşmak birazcık can sıkıcı olabiliyor. Ama çok keyifli bir şey. Ufak ufak böyle küçük odunlarla, dallarla besliyorsunuz. Belli bir süre sonra o ısıdan aldığı enerjiyle şu sağ tarafta bir ışık yanıyor. Şurada belki görebiliyorsunuzdur. Orada bir adet USB çıkışı var. Oradan cep telefonunuzu ya da artık USB ile şarj olan ne varsa onu şarj edebiliyorsunuz. Evet, telefonumuzu şarja taktık. Şu anda görüyor musunuz bilmiyorum. Şarj oluyor. Bu demek oluyor ki yeterli ısıya ulaşmış. Yeşile döndü. Evet, çadırımıza girdik. Uyku tulumlarımızı da birleştirdik. Fatih motosiklet pantolonunu içeride çıkartıyor. Pis. Ama paçalarımı kıvırdım. Hiçbir şey kirletmiyor. Normalde kaskları hep şöyle köşelere koyuyorduk. Fatih herhalde yukarıki köşeye koymuş. Evet. Bakalım. Evet. Ben normalde ayaklarım çok üşüdüğü için kendi tarafıma değil Fatih'inkilere koyuyorum. O yüzden yine öyle yaparım diye şuraya drone'umuzu koydum. Çünkü pilleri bu soğukta donuyor mu artık ne oluyorsa hata veriyor ve çalışmıyor. Bu 3 kişilik çadırımız, o yüzden burada bayağı boş bir alan var. Ortamız yine açılmış. Evet. Var mı çadırımızla ilgili söylemek istediğim bir şey? Özlemişim çadırımızı. Bu kadar. İyi geceler. İyi geceler. Günaydın. Sabah oldu. Ama komik bir şey oldu. Ben tulumumda kendim yatıyor sanarken bakın burada kim var? Fare girmiş araya bir tane. Günaydın Tuğçe. Bize bakar mısın? Bakmıyor musun? Bu Tuğçe görünmüyor şu anda ama kafası. Benim tulumuma girmiş. Tulumları birleştirmiştik. Kendininkinde yatmamış. Gördünüz bakın orada. Gece biraz soğuktu. Önce ayaklarım üşüdü, sonra sırtım ve belim. Böyle biraz yaklaşınca yanlışlıkla öbür tuluma geçmişim. Bir baktım tek tulumda uyumuşuz. Ama hep üşüdüm yani aslında. Burnum da tıkandı galiba, gözüm de açılmıyor. Ay. Ay. Sabah olmuş. Toplanma vakti. Ama şimdi gideceğiz. Mis gibi çay. Yanında Tost.
Börek var, tost var. Hep bizim bildiğimiz kahvaltılıklar. Evet. Ay. Tavuk bacağı falan yemeyeceğiz yani. Oo, yakalandınız. Bağırsakların içine sok. Soğuk soğuk. Süper kahraman kıyafetini mi gizliyorsun? Onun üzerine giyerek. Evet. Yıldızlı taytı. Dükkanları kapattık. Geceden suyumuzu kaynatmıştık neyse ki. Çayımız, kahvemiz, her şeyimiz var. Fatih kuruldu bile. Filtre kahve mi istersin? Bitki çayı mı? Normal çay mı? Ben filtre kahve alacağım. Çok lüksün. Bu arada bu çayların bir kısmı ta Orta Amerika'dan beri geliyor. Çok almışız, bitmedi. Umarım kahve de yaşıyordur. Biraz eski ama hava soğuk olunca insan böyle gurme kahvesi aramıyor yani. Bana da su kaldı mı? Kaldı. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Dün oldukça zorlu bir iniş oldu bizim için. Aslında daha fazla inmek istemiştik. Çünkü normalde kamp yaptığımız yer tam olarak şurada aşağıda koy. Şuradaki gibi bir koy. Toprak çok ıslak olduğu için daha fazla şansımızı zorlamak istemedik. Zaten hava da kararmıştı. Burası güzel oldu ama ateşimizi burada yaktık. Masamız buradaydı. Çocuklar orada, çadır da burada. Mis gibi. Gitme vakti. Evet. Dağ çileği buldum. Süper. Çok güzel.
kendisi araziye girdi. Zaten girmesi için tasarlanmış. Buna da güzel lastikleri takmışlar. Madem takmışlar niye girmiyor dedik. Bu tam benlik oldu ya. Şimdi yıkayacağız. Şimdi evet, teslim etmeden önce birazcık temizleyelim istedik. Nasıl aldıysak öyle teslim edeceğiz arkadaşlar. Biraz fazla pisletmişiz. Lira bu kadarcık mı çalışıyor? Pardon. Abi 2 lirayla bu 10 saniye mi çalışıyor? Ama hızlı olman lazım. Hızlı püskürdüğü için püsküremiyorlar. 10 saniye çalıştı. Vallahi video kaydı var, 10 saniyeden biraz fazla. Yapıştır Fatih. Bana para bozdurabilir misin Tuğçe? Ama hızlı olman lazım Fatih. Sen hızlı ol, çabuk. Çabuk. Virajlarda olduğun kadar hızlı olmalısın Fatih. Hızlı olan kazanır. Sabah sabah Fatih. Hadi. Ne diyoruz şimdi? Çayını da vereyim mi eline? Vallahi. Başladı mı? Başladı. Sen neler hissettiğini anlatacaktın. Ne diyeyim, nasıl gireyim ya? Bak, her motorcunun hakkında bir fikri olduğu bir motor. Ay of. Abi ya Allah. Ama gerçekten öyle yani. Aynen. Başladı mı? Her sohbette adı geçen. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere bizim canlı yayınlarda 1200 GS hakkında çok konuşuyordum. Pek de iyi konuşmuyordum, hatırlarsınız. Neden? İşte ben böyle sportif kullanmayı çok seven birisiyim. İşte hep böyle şu kadarcık gaz teli olsun bilmem ne falan diyordum. Nihayetinde 2 gün boyunca test etme şansı buldum. Üstelik çamura falan da soktuk. Yani şöyle tanımlayabilirim bunu. Sadece sportif sürüş beklentiniz varsa evet, size göre değil, başka kapılara gidin, ama onun dışındaki her şeyi bu motorda bulabiliyorsunuz. İlk gün sportif sürüş de yaptık, bu arada ona da çok el veriyor. Fakat keyfi orada çıkmıyor. Keyfi böyle alayım 3. vitese, 4. vitese, köy yollarında gideyim, düşük devirde, torku çok yüksek, insana huzur veriyor. İşte bir müzik açayım interkomdan, onu dinleyeyim, ağaçları seyredeyim. Süper konforlu. Ellerim hiç üşümedi. Ayaklarım hiç üşümedi. Şu boxer'lar sağ olsun. Şeyi düşündüm, yani bir arkada artçı olsa onun da çok seveceği bir motor. Sürüş modları çok güzel tasarlanmış. Özellikle enduro modunda arazide çok memnun kaldım. Yalan yok. Dinamik mod alınca asfaltta falan da çok sportif bir sürüş yapılabiliyor. Genel olarak bana tabii ki yani şu anki bütçeyle benim alabileceğim bir motosiklet değil, ama hani eski modellerine acaba bir baksam mı dedim, yalan yok. Çünkü sürüş hissi, o verdiği şey aynı. Tabii bunda çok daha elektronik var. Çok daha güvenlik düşünülmüş. Ben sevdim. Yani bayağı hoşuma gitti. 2 gün denemek iyi oldu yani, öyle söyleyeyim. iPad gibi olan ekranı da bir açıp evet. göstermek ister misin? Evet ya, anahtar yanımda değil ama gerçekten iPad gibi bir ekranı var. Bir dakika, varmış, anahtar geldi hemen. Çok güzel ya.
Bu arada nasıl çalışıyor? Anahtar işte cebine Bence atıyorsun. çok havalı. Attım cebime. İlla cebe atmaya gerek yok tabii. Yakın olmanız yeterli. Ekran açıldı. Bu şekilde böyle. İlk başta Allah benzini bitirmişiz. Ayıbımız ortaya çıktı. İlk başta gördüğünüz gibi devir göstergesi 6000'de sınırlı. Aslında orayı geçebiliyorsunuz ama motor soğuk olduğu için başta böyle coşma diyor. Sonrasında motor ısındıktan sonra birkaç dakika sonra 9000'e kadar çıkıyor redline'ı. Ekranı işte telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz, herhangi multimedyanızı bağlayabiliyorsunuz, navigasyon aynı şekilde. Aracınızla ilgili datalar toplayabiliyorsunuz. Neler yapmışız. Çok mola vermişsin. Gördüğünüz gibi her şey var motorun üzerinde. Yani öyle öcü denilecek, hani öcü diye bize tanıtıyorlar ya. Bu şey gibi, kedinin uzanamadığı yere mındar demesi gibi. Biraz pahalı, segmenti yüksek. Fakat aldığınız zaman her şeyi bir arada bulabileceğiniz şahane bir motosiklet. Yalan yok yani. Ben çok sevdim. Peki yatırım yapmak isteyenlere altın değil de 1200 GS tercih tavsiye eder misin? Motosiklet zevki olan insanlar için evet bunu söyleyebilirim. Çünkü değer de kaybetmiyor. Şimdi bunu satsak, şimdi alsak ikinci el, seneye satsak ne kadar değer kaybeder? Kaybetmez herhalde değil mi? Kaybetmezmiş öyle dediler. Satıcısı burada. Yani gelin deneyin. Motorlar burada denemek için duruyor. Uzaktan fikir beyan etmektense Borusan Oto İstinye'ye gelip bu motorları test edebilirsiniz. Pek çok motorun test motoru var. Hatta hepsinin var bildiğim kadarıyla. Gelin deneyin. Bu hafta sonu R90 ile birlikteydik. Açıkçası bu birliktelikten çok mutlu oldum. Gerçekten çok keyif aldığım bir motosiklet oldu. Ben daha önce hiç Boxer motosiklet kullanmamıştım. İlk başta üzerine bindiğimde, gaz verdiğimde alttaki tepkiyi çok garipsedim. Ama sonrasında alıştığım ve hoşuma giden bir tepki oldu. Devamında beni en çok şaşırtan lastikler oldu. Çünkü böyle bir lastik olan motosikleti de hiç kullanmamıştım. Aras'ın bahsettiği gibi şöyle bir durum var. Mesela normalde motosikleti viraja yatırdığınızda böyle bir an tutmuyormuş gibi bir his veriyor size. Fakat sonrasında kavramaya başlıyor. İlk virajda bunu hissettiğimde açıkçası biraz tedirgin oldum. Sonrasında ise bu his hoşuma gitmeye başladı ve buna da alıştım. Gerçekten keyifli bir motordu. Bir önceki nesil GS motoru var üzerinde. Hava ve yağ soğutmalı. 110 beygir aynı zamanda motosiklet. Sesi de çok güzel. Üzerinde susturuculu orijinal Akrapovic egzoz var bu arada. Hazır egzoz demişken. Tasarımdan hiç bahsetmiyorum yani kimsenin buna bir söz söyleyebileceğini zannetmiyorum. Bizim şöyle bir şansımız oldu bu hafta sonu. Hem normal asfalt koşullarında hem de biraz arazi koşullarında test etmiş olduk. Açıkçası böyle bir motosikleti düşürmekten çok korktuğum için sınırları zorlamaya yaklaşmadık bile. Fakat videolarda da seyredebileceğiniz üzere oldukça keyifliydi. Çünkü asfaltta size nasıl bir tutuş hissiyatı yaratıyorsa bu lastikler sayesinde aynı şekilde arazide de aynı keyfi size gerçekten veriyor. 1200'de Fatih'in videosunda görürsünüz. Bir de benim videomu görürsünüz. Gayet güzeldi. Bu motosiklette çok fazla böyle sürüş modları, daha doğrusu sürüş modu var ama çok değişik mekanik özellikler yok üzerinde. Benim sevdiğim bir şey oldu çünkü ben böyle hani bir ekrana bakıp işte bir sürü ayarını kurcalamaktan hoşlanan birisi değilim. Mutlaka bunlardan keyif alanlar vardır ama ben motoru alayım, nasıl gittiğini bileyim, çok böyle deneyim tarzındaki şeylerden hoşlanmıyorum. O yüzden benim tarzıma uydu. Şurada bir kadran var, şu kadarcık. Benim için yeterli olan her şeyi yansıtıyor. Şöyle. Zaten motosiklet standart ABS ile geliyor. BMW'nin her motorunda olduğu gibi. Yakıt göstergesi yok. Fakat içinde belli bir miktar benzin kaldığında uyarı ışığı yanmaya başlıyor. Sanırım o süreden sonra da yaklaşık 40 kilometre gidebiliyorsunuz. Bana ilk yandı, bir böyle panik oldum. Çünkü sürüş esnasında kadranı görmüyordum. Ne zamandır yandığının farkında değildim. Orada da belli bir kilometre ibaresi vardı. Bu doğru mu acaba, ne zaman benzinin bitecek diye şöyle bir depoyu açıp salladım ne kadar benzin kaldı diye. Yolda kalmadık neyse ki. Onun dışında en çok hoşuma giden şey tabii ki elci kısıtma oldu. Çift kademeli elci kısıtma var. Sıcacıktı. Bütün 2 gün boyunca hava yaklaşık herhalde en sıcak 10 derece olmuştur. Genelde de böyle 7-8 dereceydi. Yazlık eldivenlerimle sürüş yaptım. Yazlık eldiveni tercih etme sebebim binmediğim bir motosiklete hakimiyetimin daha rahat olabilmesi adına kışlık eldiven takmaktansa yazlığı tercih etmekti. Ellerim hiç üşümedi, hakikaten sıcacık kaldı. Bu da süper oldu. Gerçekten bu motoru çok sevdim. Umarım tekrar kullanma fırsatım olur.
Aras'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun bize BMW İstinye'den destek oldu. Umarım tekrar bir araya geliriz. Her şeyi GBR'ye yükledik, eve dönüyoruz. Trafik feci. Motorun en büyük artısı. En sevmediğim aşama ise tabii ki eve dönüş. Leş gibi her şey. Bir kampın daha sonuna geldik.